Kanser vücudun herhangi bir organ ya da dokusundaki hücrelerin kontrolsüz şekilde çoğalması ve büyümesi sonucu ortaya çıkan bir hastalık tablosudur. Kanser oluştuğu dokuya göre adlandırılır. 200'den fazla tipi tespit edilmiştir. En sık görülen ve ölüme yol açan kanser türleri akciğer, mide, karaciğer, kolon ve meme kanseridir. Ve her yıl 10 milyon kişi kanserden hayatını kaybediyor. Ancak en sık görülen kanser listesinde garip bir şekilde eksik olan önemli bir organ vardır. O da kalp. Hiç kalp kanseri olan biriyle tanıştınız mı? Muhtemelen tanışmamışsınızdır. Son yıllarda kanserin hemen hemen her çeşidini görmenize rağmen kalp kanseri yok denecek kadar azdır. Peki neden kalp kanseri yok denecek kadar azdır? Hiç merak ettiniz mi? Şimdi gelelim bu sorunun cevabına. Organlar söz konusu olduğunda biz doğmadan çok önce atmaya başlayan ve ölene kadar da atmaya devam edecek olan kalbi göz ardı etmek zordur. Her organın ve kasın düzgün çalışmasını sağlamak için damarlarımız, atardamarlarımız ve kılcal damarlarımız boyunca sürekli olarak kan pompalaması, yıkaması ve itmesi gerektiğinden kalbimiz hiçbir zaman mola vermeden çalışır. Vücutta böylesine bir sorumlulukla 7/24 çalışan kalbin sürekli olarak eski hücreleri atıp yerine yenilerini koymaya zamanı yoktur. Bu nedenle kalp hücreleri bu dokularda düzeltilmesi gereken bir tür hasar olmadıkça genellikle bölünmez ve çoğalmaz. Kanser hücresel replikasyon ve bölünme yoluyla yayılır ve kendini gösterir. Kendini özellikle sık sık değiştirmeyen kalp gibi bir organda kanserin tutunması çok zordur. Aslında kalp kanseri vardır ancak son derece nadirdir. Bunun nedeni kalp hücrelerinin sıklıkla çoğalmaması, bu nedenle kalp kası kanserini çok fazla görmemenizdir. Öte yandan deri, mide ve meme gibi vücudun diğer birçok kısmı sürekli olarak hücre kaybediyor ve onları yeniliyor. Bu tür kanserler vücudun bu bölgelerindeki hücrelerin daha hızlı ve sık çoğalması nedeniyle daha yaygındır. Kalp bu tür kanserojenlere nadiren maruz kalır ve bu da kalp kanserinin gelişmesini daha da zorlaştırır. Peki kalp hastalıkları nelerdir? Kalpte ortaya çıkan ve kalbe tesir eden herhangi bir sıkıntı ifade etmek için kalp hastalıkları kavramı kullanılır. Kalp hastalıkları arasında kalp damar hastalıkları, kalp ritim bozukluğu ve doğumla birlikte gelen kalp kusurlarını sayabiliriz. Biraz daha detaya inecek olursak kalp hastalıklarını genel manada şu şekilde sıralayabiliriz. Doğuştan gelen kalp hastalığı, koroner arter hastalığı, kalp ritminin bozukluğuyla ortaya çıkan kalp hastalıkları, kalp karıncıklarının genişlemesi, kalbin kas tabakasının oksijensiz kalması ve kalp yetmezliğidir. Kalp hastalıkları hastalığın altında yatan sebeplere göre belirli kategorilere ayrılır. Bunları ise şu şekilde sıralayabiliriz. Kalp damarlarında meydana gelen kireçlenme ve tıkanma sonucu ortaya çıkan hipertansiyon, diyabet gibi hastalıklar. Kalbin çalışma uyumundaki temel yapılardan biri olan sinir ağındaki iletişim bozukluklarından dolayı ortaya çıkan kalp ritim bozuklukları. Yeni doğanlarda sıkça görülebilen atar ve toplar damar yerleşim yerlerinde meydana gelen hasarlar veya kalp kapak deliği gibi kusurlar sonucu ortaya çıkan doğumla birlikte gelen kalp hastalıkları. Zayıf kalp kaslarının yol açtığı dilate kardiyomiyopati gibi kalp kası sorunları da ayrı bir grubu oluşturur. Kalpte meydana gelen enfeksiyonlar. Mitral kalp darlığı ve yetmezliği gibi kalpte ve kalpten çıkan ve giren ana damarların kapaklarındaki darlık veya yetmezlikler gibi kalp kapak hastalıkları olarak bilinir. Bunların haricinde kalp hastalıklarını tetikleyen birçok faktör mevcuttur. Bilhassa yaşam tarzınız kalp hastalıklarının ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamaktadır. Peki kalp hastalığı tanısı nasıl konur? Kalp hastalığının teşhisi için uygulanacak testler, doktorun hastada mevcut olduğunu düşündüğü kalp hastalığına göre değişiklik gösterir. Ne tür bir kalp hastalığının mevcut olduğundan bağımsız olarak öncelikle fiziki muayene yapılır ve hastanın tıbbi geçmişi öğrenilir.
Kalp hastalıklarında kan sayımı, görüntüleme yöntemiyle ek olarak girişimsel olmayan ve girişimsel tetkikler yapılır. Girişimsel olmayan tetkikler ekokardiyografi, yani halk arasında kalp ultrasonu olarak da bilinir. Elektrokardiyografi ve nükleer tıp teknikleridir. Koroner anjiyografi, kasıktan girilerek kalbin odaları ve damar yapıları ekrandan izlenir. Holter izlenme testi, 24 ila 72 saat boyunca sürekli EKG kaydının tutulmasıdır. Bazı durumlarda kalbin çalışması egzersiz sırasında yakından izlenir. Bu yönteme eforlu EKG denir. Bahsedilen tetkikler dışında yine bilgisayarlı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme de kalp hastalıklarının tespiti amacıyla kullanılır. Kalp hastalığı tedavi yöntemleri nelerdir? Kalp hastalıklarında uygulanacak tedavi, hastada hangi kalp hastalığının bulunduğuna göre değişiklik gösterir. Hastanın kalp enfeksiyonu olması durumunda bir antibiyotik tedavisi uygulanacaktır. Bunun yanında kalp hastalıkları tedavisinde kullanılan genel tedavilerinden biri de ilaçlardır. Öncelikle tedavi yöntemi yaşam tarzının değiştirilmesidir. İlk olarak hastanın günlük yaşamdaki rutinlerinin değiştirilerek kalp hastalığının tedavisi amaçlanır. Düşük sodyum, yani tuzun azaltılması, içeren besinler ve az yağlı gıdalar tüketmek öncelikli dikkat edilmesi gereken hususlardır. Yoğun sodyum ve doymuş yağ tüketimi kalp damarlarında tıkanmaya neden olabilir. Kalp sağlığını korumak amacıyla her gün 30 dakikalık egzersizler yapılması önerilmektedir. Düzenli egzersiz kalp damarlarının ve ritminin düzenli olmasını sağlayabilir. Sigara kullanan hastaların sigarayı bırakması veya yoğun sigara dumanı altında çalışan hastaların bunu önlemesi önemlidir. Alkol alımının ise sonlandırılması gerekir. Bu şekilde bir yaşam tarzı kalp sağlığının korunmasına yardımcı olur. Yaşam tarzı değişikliklerinin yeterli olmaması halinde kalp hastalığının türüne göre ilaç tedavisi uygulanır. İlaç tedavisinin de yeterli olmadığı durumlarda cerrahi tedaviler uygulanabilir. Yine cerrahi müdahaleler kalp hastalığının türüne ve kalbin aldığı hasara göre değişir. Tedavilerin başarılı olması durumunda hasta sağlıklı bir yaşam sürebilir. Ancak yaşam tarzının daha sağlıklı ve doktorun tavsiye ettiği şekilde düzenli olması gerekir.